Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pratik, lezzetli bir mantı tarifi hazırlıyorum. İster hemen pişirin, isterseniz de buzluğa atın. Lezzeti, şekli muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu yoğurarak hemen başlıyorum. Bir adet tam yumurta, toplamda 1 çay bardağı su kullandım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 4 çay kaşığı tuz, 2,5-3 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum ve iç harcımızı hazırlayana kadar aynı kapta üzerini kapatarak biraz dinlendirelim. İç harcımız için 100 gram kıyma, 1 adet kuru soğanı ince tarafıyla rendeleyelim. Fazla suyunu sıkalım. Kuru nane, karabiber, biraz tuz ekleyelim. Tüm malzemeyi homojen olana kadar elimizle yoğuralım. Evet, iç harcımızı da hazırladıktan sonra bir kenarda bekletelim. Dinlendirdiğimiz hamuru 2 eşit olacak şekilde keselim ve yuvarlayalım. Evet, şöyle küçük bir oklava yardımıyla un serperek orta incelikte bezemizi açalım. Evet, büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Kenarları ve orta kısmı eşit miktarda açalım. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Diğer bezeyi de aynı şekilde aynı ebatta açıyorum. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Altına bir fırın kağıdı alıyorum. Üzerine biraz un serpiyorum bezenin ve ikinci açtığım bezeyi de üzerine alıyorum. Aynı büyüklükte olana kadar diğerini de açıyorum. Evet, bu yöntemle kesmesi gerçekten kolay oluyor. 2 beze üst üste aldıktan sonra şöyle videodaki büyüklükte hamurlarımızı keselim. İlk uzun şeritler halinde keselim. Daha sonra kare olacak şekilde keselim. Evet, hepsini kestim. İç harcımı tekrardan yoğuruyorum ve her birine şöyle birer tutam koyuyorum. Muska şeklinde katlayalım. Kenarlarını kapattıktan sonra kıvıralım.
Evet, videodaki gibi şekil vermeye devam edelim. Eğer kenarları kurursa bir fırça yardımıyla suyla ıslatabilirsiniz. Evet, son hamurlarımı da kapattıktan sonra diğerlerini fırın kağıdı üzerinde toparlıyorum. Bir kaseye alıyorum. Mantılarımı fırın tepsisine dizdim. İkinci sıra için tekrardan fırın kağıdı alıyorum. Ve hamurlarımı bir sandalyenin veya bir koltuğun üzerine oturarak oturduğum yerden kapatıyorum. Tüm mantılarımı hazırladım. Üzerlerini kapatarak buzluğa veya buzdolabın alt tarafında kaldırıyorum. Derin bir tencerede su kaynatalım. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz atıyorum. Ve mantılarımı suyun içine alıyorum. Ara sıra dikkatli bir şekilde karıştıralım. Kapağını kapatarak mantılar suyun üzerine çıkana kadar haşlamaya bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi haşlandılar. Evet, şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağını küçük bir sos tavasında eritelim. Evet, yağım eridi. Gördüğünüz gibi mantım da artık pişti. Süzerek servis tabağına alıyorum. Evet, dilerseniz büyük bir servis tabağına da alabilirsiniz. Evet, mantının bir kısmını pişirdim, bir kısmını da buzluğa attım. İhtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak buzlu bir şekilde haşlayabilirsiniz. Erittiğim yağın belli bir kısmını üzerine gezdiriyorum ve karıştırıyorum. Kalana da kırmızı toz biber ekleyerek biraz yakıyorum. Üzerine yoğurt sarımsaklı sos gezdirelim. Kırmızı toz biberli yağ, kuru nane ve pul biberle ikrama hazırlıyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin.